Evet sevgili dostlar, şimdi bundan sonra yeni bir format paylaşımlara başlıyoruz. Hayatımda iz bırakan filmler ve bu filmler bende ne gibi etkiler yarattı, bana ne öğretti, bunu açıklayacağız. İlk film benim hayatımda büyük bir etki bırakan Limitless filmi. Limitless filmi bana ne öğretti? Neden benim hayatımda çok yer bıraktı? Bazı filmler vardır, izlersiniz, beğenirsiniz ve birkaç gün sonra da unutursunuz. Bazı filmler ise sadece bir hikaye anlatmaz. Zihninize yeni bir soru bırakır. Benim için Limitless tam olarak böyle bir filmdi. Bu filmi ilk izlediğimde sinemadan çıkarken aklımda tek bir soru vardı. Acaba insan gerçekten kapasitesinin çok altında mı yaşıyor? Yoksa bu sadece güzel yazılmış bir senaryo mu? Çünkü anlatılan şey aslında çok eski bir hayal. Bir hap içiyorsunuz ve bir anda daha hızlı düşünmeye başlıyorsunuz, daha hızlı öğreniyorsunuz, daha iyi hatırlıyorsunuz, daha doğru kararlar veriyorsunuz. Hayatınız tamamen değişiyor. Filmi izleyen insanların çoğu şu soruyu soruyor. Keşke böyle bir hap gerçekten olsa. Ben ise salondan çıkarken tamamen başka bir soru düşünüyordum. Ya böyle bir hap hiçbir zaman olmayacaksa o zaman asıl soru şu. İnsan kendi zihnini başka bir yolla değiştirebilir mi? Yani potansiyelinin %100'ünü kullanabilir mi? Daha yüksek bir oranda potansiyelini kullanabilir mi diye düşündüm. İşte beni yıllardır meşgul eden soru buydu. Yani zaten hayatımda da cevap bulmak istediğim konu da buydu. Soru bu. Şunu söylemek istiyorum. Bugün size bir film eleştirisi yapmayacağım. Filmi sahne sahne anlatmayacağım. Ben sadece bu filmi izlerken zihnimde oluşan düşünceleri paylaşacağım. Çünkü bana göre bu film bir hap filmi değil. İnsan zihni üzerine kurulmuş bir düşünce deneyi. Belki de filmin en önemli sorusu şu. Eddie gerçekten daha zeki mi oldu? Yoksa zaten sahip olduğu potansiyelin önündeki engeller mi ortadan kalktı? Benim zaten her zaman aradığım cevap bu. İşte film boyunca benim zihnimde dönen soru tam olarak buydu. Çünkü yaklaşık 40 yıldır insan zihni üzerine düşünüyorum. 40 yıldır farklı zihinsel cümleler geliştiriyorum. Onları kendi hayatımda deniyorum. Ve denediklerim başarılı olanları arkadaşlarımla veya çevremle insanlarla paylaşıyorum. Yıllar içinde bu çalışmaların bir kısmını kitaplaştırdım. Bir kısmını da fikri eser olarak tescil ettirdim. Ve bütün bu çalışmaların merkezinde aslında tek bir soru vardı. İnsan kendi düşünme biçimini bilinçli olarak değiştirebilir mi? Veyahut da bilinçaltı programını değiştirebilir mi? Eğer bunu başarabilirse kararları da değişir mi? Hayatı da değişir mi? İşte Limitless filmi bana bu soruyu yeniden hatırlattı. Ama bu kez çok daha derin bir şekilde. Film boyunca kendime sürekli aynı soruyu sordum. Acaba Eddie'yi değiştiren şey gerçekten o hap mıydı? Yoksa hap zaten içinde var olan potansiyelin önündeki engelleri mi kaldırdı? Filmin en ilginç tarafı da tam olarak burada başlıyor. Çünkü bu soru sadece Eddie ile ilgili değil, hepimizle ilgili. Belki de hayatımız boyunca yanlış soruyu sorduk. Kapasitemi nasıl arttırabilirim? Oysa belki doğru soru şuydu. Kapasitemi gerçekten kullanabiliyor muyum? İkisi aynı şey değil. Düşünün hepimizin zamanı aynı. Hepimizin günü 24 saat. Ama bazı insanlar aynı 24 saatte bambaşka sonuçlar üretebiliyor. Neden? Bu sorunun cevabını yıllarca düşündüm ve zamanla şunu fark ettim. Belki de insanın en büyük problemi bilgi eksikliği değil, düşünce biçimi. Çünkü aynı olaya iki insan bakıyor, biri engel görüyor, diğeri fırsat görüyor. Aynı cümleyi duyuyorlar, biri vazgeçiyor, diğeri motive oluyor, harekete geçiyor. Dış dünya aynı ama iç dünya farklı. Ve iç dünya değişince verilen kararlar da değişiyor. İşte Limitless bana bunu düşündürdü. Filmde her şey bir hapla değişiyor. Gerçek hayatta ise hiçbirimiz böyle bir hap bekleyemeyiz. Ama bu değişemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Belki de asıl değiştirmemiz gereken şey beynimizin çalışma şekli değil. Beynimizin otomatik olarak tekrar ettiği düşünce kalıpları.
Çünkü yıllar içinde kendi hayatımda şunu gözlemledim. İnsanlar çoğu zaman yeni kararlar alamadıkları için aynı hayatı yaşamıyor. Çünkü eski düşünce kalıplarıyla yeni kararlar vermeye çalıştıkları için aynı hayatı yaşıyorlar. İşte burada çok önemli bir ayrım var. Ben hiçbir zaman insan beyninin daha büyük bir bölümünü kullanabilir gibi iddiaların peşinden gitmedim. Benim ilgilendiğim konu bambaşkaydı. İnsan zaten sahip olduğu zihinsel potansiyeli daha bilinçli kullanmayı öğrenebilir mi? Bana göre asıl soru buydu. İçimizde o güç var. Mühim olan o gücün doğru kullanımı. Ve 40 yıllık arayışım boyunca bütün çalışmalarımı bu sorunun etrafında yaptım. Çünkü zamanla şunu gördüm. Hayatımızı değiştiren şey bir anda gelen büyük ilhamlar değil. Her gün tekrar ettiğimiz düşünce biçimi. İşte o anda film benim için bilim kurgu olmaktan çıktı. İnsan zihni üzerinde kurulmuş bir laboratuvara dönüştü. Ben artık filmi izlemiyordum. Kendi zihnimi izliyordum. Kendi zihnimi izliyordum. Kendi zihnimi izliyordum. Bir süre sonra şunu fark ettim. Biz insanlar hayatımız boyunca beynimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Daha çok kitap okuyoruz, daha çok eğitim alıyoruz, daha çok bilgi topluyoruz. Ama kendimize çok daha önemli bir soruyu neredeyse hiç sormuyoruz. Bu bilgileri kullanan sistem gerçekten doğru çalışıyor mu? Yani bir şeye ihtiyacımız varsa doğru bilgiyi oradan çekebiliyor muyuz? Veya o bilgi otomatik olarak önümüze geliyor mu? Yani bu bir kütüphane düşünün. O kütüphanede kitaplar var ve aradığınız kitabı hemen bulmanız gibi bir şey. Her şey yerli yerine konmuş ve onu düzenleyen kişi aradığı şeyi hemen bulabiliyor. Dünyanın en güçlü bilgisayarını satın alabilirsiniz ama içine yanlış bir yazılım yüklerseniz o bilgisayarın gerçek gücünü asla göremezsiniz. Bana göre insan zihni de biraz buna benziyor. Ben hiçbir zaman beynimizin zayıf olduğuna inanmadım. Ben zaten yanlış alışkanlıklarla çalıştığına inandım. Çünkü dikkat ettim, insanlar çoğu zaman bilgi eksikliğinden değil, otomatik düşünme alışkanlıklarından dolayı aynı hataları tekrar ediyorlar. Bir başarısızlık yaşıyor, hemen aynı cümle geliyor. Ben yapamam. Bir fırsat çıkıyor, aynı cümle geliyor. Ya başarısız olursam? Yeni bir insanla tanışıyor, aynı cümle geliyor. Acaba beni kabul eder mi? Dikkat edin. Olaylar değişiyor ama zihnin verdiği cevap değişmiyor. İşte benim yıllardır düşündüğüm şey buydu. Acaba biz gerçekten özgür mü düşünüyoruz? Yoksa çoğu zaman daha önce defalarca tekrar edilmiş düşünce kalıplarını mı yaşıyoruz? Veyahut da beynimize konmuş programların etkisiyle mi sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz? Belki de insanın en büyük sırrı dış dünyada değil, kendi zihninde. Çünkü bir düşünce yeterince tekrar edildiğinde artık sadece düşünce olmaktan çıkıyor. Normaliniz haline geliyor. Ve insan normal kabul ettiği şeyin dışına çıkmakta zorlanıyor. İşte o gün kendi kendime şunu söyledim. Belki de Eddie'yi değiştiren şey hap değildi. Film bize bunu öyle anlatıyordu. Ama benim gördüğüm şey başkaydı. Ben şunu gördüm. Bir insan düşünme biçimi değiştiği anda aynı dünyaya bambaşka gözlerle bakmaya başlıyor. Ve dünya değişmiş gibi hissediyor. Oysa değişen dünya değil. Dünyaya bakan zihindir. Bütün mevzu burada. İşte o anda 40 yıldır yaptığım bütün çalışmalar gözümün önünden geçti. Ve ilk defa hepsinin aynı sorunun peşinde olduğunu fark ettim. İnsan kendi zihninin otomatik çalışma biçimini fark edip onu bilinçli olarak değiştirebilir mi? Yani bilinç altında yapılmış programları değiştirebilir mi? Ben 40 yıldır aslında bu sorunun cevabını arıyormuşum. İşte tam bu noktada hayatım boyunca yaptığım çalışmalar başka bir anlam kazandı. Çünkü ben 40 yıldır şunu fark etmeye çalışıyordum. İnsan gerçekten kendi kararlarını mı veriyor? Yoksa farkında olmadan yıllardır aynı düşünme kalıplarını mı tekrar ediyor? Yani bize programlanmış olan kalıpları mı tekrar ediyor? Bu programlar nereden geliyor?
İşte aileden geliyor, yaşadığımız ülkeden geliyor, çevreden geliyor, arkadaşlarımızdan geliyor, herkesten geliyor. Ve biz programlanıyoruz. Ve bir süre sonra kendi hayatımı gözlemlemeye başladım. Sonra çevremdeki insanları, sonra başarılı insanları, sonra başarısız olanları ve ilginç bir ortak nokta gördüm. İnsanlar çoğu zaman bilmedikleri için değil, aynı şeyi düşündükleri için aynı sonuçları yaşıyor. İşte o gün kendi kendime şu önemli soruyu sordum. Eğer düşünme biçimimiz hayatımızın yönünü etkiliyorsa, bu düşünme biçimini değiştirilebilir mi? Benim bütün arayışım aslında burada başladı. Yıllarca farklı yöntemler denedim, farklı cümleler geliştirdim, farklı zihinsel çalışmalar yaptım. Çünkü amacım kendimi motive etmek değildi, kendimi kandırmak da değildi. Ben çok daha farklı bir şey arıyordum. İnsan kendi zihnine yeni bir yön öğretebilir mi? Yani kendi programlamasını yapabilir mi? Kendi bilinçaltını programlayabilir mi? Çünkü zamanla şunu fark ettim. Hayatımızı değiştiren şey ara sıra aklımıza gelen parlak fikirler değil. Her gün tekrar ettiğimiz düşünce biçimidir. Bir düşünce bir kez aklınıza gelir, kaybolur. 2 kez gelir, yine kaybolur. Ama aynı düşünce aylarca, yıllarca tekrar edilmeye devam ederse artık düşünce olmaktan çıkar, bakış açısına dönüşür. Sonra bakış açısı kararlara dönüşür. Kararlar davranışlara dönüşür. Davranışlar alışkanlıklara dönüşür. Yıllar sonra insanlar buna karakter der. Belki de karakter doğuştan getirdiğimiz değişmez bir özellik değildir. Belki karakter yıllarca tekrar edilen düşünme biçiminin görünür halidir. İşte bu fikir benim bütün hayatımı değiştirdi. Çünkü ilk defa şunu fark ettim. Eğer karakter öğrenilebiliyorsa geliştirilebilir de. Eğer geliştirilebiliyorsa insan kendini bilinçli olarak yeniden inşa edebilir. İşte o gün Limitless filmi benim için bir bilim kurgu filmi olmaktan çıktı. İnsan zihni üzerine kurulmuş çok güçlü bir metafora dönüştü. Çünkü filmde değişen şey bana göre hap değildi. Asıl değişen insanın dünyayı yorumlama biçimiydi. Ve belki de gerçek dönüşüm tam da orada başlıyordu. İşte tam bu noktada yıllardır bana sorulan sorunun cevabı ortaya çıktı. Hocam, peki siz 40 yıldır tam olarak ne yapıyorsunuz? Bugün geriye dönüp baktığımda aslında tek bir şey yaptığımı görüyorum. Ben zihnimi rastgele bırakmamaya çalıştım. Çünkü zamanla şunu fark ettim. Zihin boş kalmıyor. Siz ona bilinçli bir yön vermezseniz dün nasıl düşünüyorsa bugün de öyle düşünüyor. Geçen yıl hangi korkuyla karar verdiyse bu yıl da aynı korkuyla karar veriyor. Ve sonra insanlar dönüp şunu söylüyor. Ben neden hep aynı yerdeyim? Ben neden aynı hataları yapıyorum? Belki de cevap çok basit. Çünkü yeni bir gelecek istemelerine rağmen eski düşünme biçimiyle yaşamaya devam ediyorlar. İşte benim bütün arayışım burada başladı. Ben kendime şunu sordum. İnsan her gün zihnine bilinçli bir yön verebilir mi? Çünkü bana göre mesele kendini motive etmek değildir. Mesele zihnini her gün aynı yöne çevirebilmekti. Tıpkı pusulasını sürekli kontrol eden bir kaptan gibi. İnsan da gün içinde kendi yönünü kontrol edebilirdi. Ve ben yıllarca bunu denedim. Şunu gördüm. Her gün verdiğim küçük kararlar aslında tek bir sorunun cevabına göre şekilleniyordu. Şu anda vereceğim karar beni nasıl bir insana dönüştürüyor? Dikkat edin. Ben artık kendime bu işi yapayım mı, yapmayayım mı diye sormuyordum. Şunu soruyordum. Bu karar olmak istediğim insanın kararı mı? İşte o anda çok önemli bir şey fark ettim. Hayatta verdiğimiz her karar sadece sonucu değiştirmiyor. Kararı veren insanı da değiştiriyor. Bugün cesur bir karar verdiğinizde yarın o kararı verecek kişi artık dünkü siz olmuyorsun. Bugün disiplinli davrandığınızda yarın aynı seçimi yapacak insan biraz daha farklı biri oluyor. Ve yıllar sonra insanlar buna kişilik, karakter, hayat adını veriyor. Oysa bunların hepsi binlerce küçük kararın sessiz birikiminden oluşuyor. İşte o yüzden ben artık hayatı büyük sıçramalarla tarif etmiyorum. Hayatı küçük ama bilinçli yön değişiklikleriyle tarif ediyorum. Çünkü büyük dönüşümler bir anda yaşanmıyor. Her gün neredeyse fark edilemeyecek kadar küçük seçimlerin üst üste birikmesiyle oluşuyor.
Şöyle bir örnek veriyorum. Diyelim ki biz bir koşu bandına çıktık. 10 kilometre yol yürüdük. Ama bu yol yürüme küçük küçük adımların sonucunda gelişmedi mi? İşte bu da böyle. Sonuçta bir bakıyorsunuz 10 kilometre yol yürümüşsünüz. Belki de gerçek soru artık şu. Yarın ne olacağım değil, bir sonraki kararım beni kim yapacak? Film bitti, salonun ışıkları yandı, insanlar ayağa kalktı. Ben ise birkaç dakika daha oturmaya devam ettim. Çünkü artık filmi düşünmüyordum, kendimi düşünüyordum. Belki de yıllardır yanlış yere bakıyorduk. Belki de hayatımızı değiştirecek şeyi dışarıda arıyorduk. Yeni bir şehirde, yeni bir işte, yeni bir fırsatta, yeni bir eğitimde. Oysa belki de gerçekten değişim çok daha değişik bir yerde başlıyor. İnsanın kendi zihniyle kurduğu ilişkide bugün geriye dönüp 40 yıla baktığımda şunu net olarak görüyorum. Hayatımı değiştiren şey tek bir büyük karar olmadı. Tek bir kitap olmadı. Tek bir seminer olmadı. Tek bir film de olmadı. Hayatımı değiştiren şey her gün zihnime hangi yönde yaşayacağımı hatırlatmam oldu. Buna işte mantra deniyor, buna olumlama deniyor ve ben bunu yıllarca denedim. Ve bence kişisel gelişimin en büyük faktörüdür bu. Mantra, olumlamalar, tekrarlamalar, kendi zihnini programlaman. Ve zamanla şunu öğrendim. İnsan hayatını bir anda değiştirmiyor. İnsan verdiği kararlarla kendini değiştiriyor. Kendisi değiştikçe hayatı da değişiyor. İşte bu yüzden yıllarca kendime tek bir cümleyi hatırlatıyorum. Saniye saniye en muhteşem versiyonunu yarat. Tekrar ediyorum. Saniye saniye en muhteşem versiyonunu yarat. Bu benim şu andaki mantram. Bunun için bir kitap da yazacağım. Birkaç gün içinde kitap tamamlanmış olacak. Bir ay içinde de yayınlanacak. Şimdiden size bu mantramı, bu cümlemi hediye ediyorum. Bu cümle benim hayatımı değiştirdi. Son 3 ayda bana yaptıklarını inanılmaz buluyorum. Bunun gibi ben hayatımda binlerce cümle denedim, binlerce mantra denedim, binlerce olumlama denedim. Ama bu hepsinin sonucu, hepsinin en büyük versiyonu. Saniye saniye en muhteşem versiyonunu yarat. Bunu ileriki bir videomda geniş olarak anlatacağım. Kitapta da geniş olarak anlatacağım. Bu konuyu ileriki videolarımızda ufak ufak genişleteceğiz. Ama şöyle söyleyeyim, bu cümle bana hiçbir zaman mükemmel ol demiyor. Bu cümle bana bir sonraki saniyemi bilinçli yaşa diyor. Çünkü hayat bir yıl sonra verdiğimiz kararlarla değişmiyor. Hayat şu anda verdiğimiz kararlarla değişiyor. Yani saniye saniye. Belki de bugüne kadar kendimize yanlış soruyu sorduk. Hayatımı nasıl değiştirebilirim? Belki de doğru soru şuydu. Bir sonraki kararımı nasıl daha bilinçli verebilirim? Çünkü hayat işte tam o kararın içinde gizlidir. Ve size bugün hiçbir şey öğretmek istemedim. Sadece bir ihtimali paylaşmak istedim. Ya gerçekten bizi sınırlayan şey yetenek eksikliği değilse, ya gerçekten bizi sınırlayan şey yıllardır sorgulamadan tekrar ettiğimiz düşünme biçimi ise, eğer öyleyse belki de gerçek özgürlük dış dünyayı değiştirmekten önce kendi zihnimizde başlayan o görünmez konuşmayı değiştirebilmektir. İşte ben 40 yıldır bunun üzerinde çalışıyorum ve bugün hala her sabah kendime aynı soruyu soruyorum. Bugün vereceğim kararlar beni nasıl bir insana dönüştürecek? Belki siz de yarın sabah gözünüzü açtığınızda hayatınızı değiştirmeye çalışmak yerine kendi kendinize şu soruyu sorarsınız. Önümüzdeki birkaç saniye içinde olmak istediğim insan gibi davranacak mıyım? Çünkü belki de hayat tam da o birkaç saniyenin içinde yeniden yazılmaya başlıyordur. Saniye saniye en muhteşem versiyonunu yarat. Teşekkür ederim.